debriyajın ve birinci vitesin sesiydi. Şehirdeki yeni oyuncağım bu. Ama bu her zaman böyle değildi. Öncesi vardı. Sessiz, pratik, düşünmeyen bir dünya. Peki insan neden o dünyayı terk eder? İşte bu sorunun cevabı için yola çıktım. Manuel vites sizi şehir içi trafikte çok yavaşlatıyor. NX500'ün dezavantajlarından birisi de bu oldu benim için. Forza 250 ile düşünmediklerimi NX500'de düşünmek zorunda kalıyorum. Debriyajı ne yapacaksın? Doğru viteste misin? Dururken hangi ayağını yere koyacaksın? Bu soruların hepsini kafanızda tutturmanız gerekiyor. Özellikle yorucu bir günde akşam eve dönüyorsanız bazen NX500'de seyahat etmek sizi yorabilir. Özellikle de çok yoğun trafikte. Bu dezavantajlarından bir tanesi. 250'den NX500'e geçtiğimde beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi de yakıt göstergesinin sadeliği oldu. Forza 250'de ne kadar gidebileceğinizi görebiliyordunuz depodaki yakıtla. Ama bunların hiçbiri NX500'de yok. Belli bir kademenin altına düştüğünde bu çubuk yanıp sönmeye başlıyor. Bu da size dostum yakıtın bitmek üzere kendi başının çaresine bak diyor. Forza 250'den NX500'e geçtiğimde beni üzen diğer şey de bu sele oldu. Forza 250'nin selesi de evet çok rahat değildi belki ama bu arkadaşın yanında çok rahattı. Tabii bir diğer şey de bu aksesuarların çok pahalı olması. Ben bayi çıkışında üst koruma demiri ve arka çanta taşıyıcıyı orijinal almıştım. Bu ikisine verdiğim parayla o zaman muhtemelen bir 50 cc scooter alabiliyordum. İnanılmaz pahalı. Yani şu iki demir parçasına verdiğim para bu kadar yüksek olmamalıydı bence. Daha erişilebilir fiyatlarda olmalıydı. Gelelim artılarına. Scooter'dan sonra bu alette gazı açtığınızda altınızda bir motosiklet olduğunu hissediyorsunuz. Scooter sizi bir yerden bir yere belli hız limitleri içerisinde güvenli şekilde taşıyacak bir araçken bu arkadaş da devri doğru ayarladığınızda ve gazı açtığınızda çok başka hisler yaşıyorsunuz kendi içinizde. Size bir motosiklet ruhunu yaşatıyor, hissettiriyor. İşte o gazı açacak aralığı bulduğunuzda ve gazı açtığınızda tüm o vites değiştirmeler, tüm o olumsuzlukların hepsi siliniyor bir anda aklınızda. Diyorsunuz ki iyi ki bu aleti almışım. Gelelim frenlerine. Bence arkadaşın frenleri gayet yeterli. Şu ana kadar beni hiç üzmedi frenleri ama lastikleri inanılmaz sıkıntıya soktu, öyle söyleyebilirim. Lastiklerle ilgili büyük bir sıkıntı var. Evet, şu an yaz aylarındayız. Yani yaz ayında bile tutunurken bazen sıkıntı yaşıyor ama kışın mutlaka değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şurada 1-2 ay kaldı. 1-2 ay sonra lastikleri artık benim için çöp diyebilirim. Benim motora asıl geçme nedenlerimden bir tanesi de uzun yol yapma hevesim. Çünkü dostlarımla motosiklet sürmeyi seviyorum. Kafamın uyuştuğu insanlarla yola çıkmayı seviyorum. Uzun yol yapmayı hedeflediğim için aslında motosikleti seçtim. Forza ile de evet yapabilirsiniz. Ama bu arkadaş da Forza'nın girdiği yerlerden bir tık daha fazlasına girebiliyorsunuz. Ona elverişli, ona imkan tanıyor size. Sizi bu konuda üzmüyor. Eğer hayatının %90'ı şehir içinde geçiyor ve sürekli durak yapıyorsan, senin için önemliyse buradaki pratiklik, scooter'dan vazgeçme derim. Pratiklik bu noktada korku maalesef yenilecektir. Çünkü size pratik olması çok daha önemli olacaktır. Ama eğer benim gibi biraz daha motosiklet ruhu arıyorsan,
Hafta sonu geldiğinde şehrin sınırlarını aşıp dışarıya taşmak istiyorsan ve o şehirde çektiğin vites çilesine değecek diyebileceğim bir macera ruhun varsa o zaman NX500'e garajınızda bir yer açabilirsiniz. Tekrar etmekte fayda var. Siz almaya karar verdiğiniz, havaya açtığı yerler ıslak bir mevsimdeyseniz mutlaka ve mutlaka lastikleri değiştirin.